Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda yapımı benden çok istenen bu güzel bandana modelinin yapımını anlatıyorum. Model için ince bambu karışımlı bir iplik kullandım. Siz dilediğiniz bir pamuklu iplik veya akrilik bir iplik de kullanabilirsiniz. Tığ numaram 3. Farklı tığ ve iplik kullanacaklar için ölçülerini de vermek istiyorum. 42 santim ön kısım, tam ortadan hizalıyorum. Kenar kısımda 27 santim. Bağcık kısmı da 17 santim. Gerçekten çok hoş ve zarif bir model. Anlatıma geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak ve yorum kısmına yorum bırakarak bana destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yapılışına geçelim. Modelde bambu karışımlı bir iplik kullanıyorum. Renk numarası 270. Tığ numaram ise 3. İlk önce bir sabitleme yapıyorum. Ardından 12 zincir çekiyorum. 12 zincir çektim. Bu kısımdan başlayarak zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zincir yuvasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir kutucuk oluşturdum bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Sonrasında 1, 2, 3. zincir yuvasına bir trabzan daha yapıyorum. İkinci kutucuğu oluşturdum. 6 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yuva içerisine batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. 3 tane kutucuk elde ettik. Bu kısımdan modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Kutucuğun içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yedi tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Sonuncu trabzanımı bu trabzanın tepe kısmına yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Bu ortadaki kutucuğu devam ettiriyorum. Diğer trabzan tepesine battım. Trabzanımı yaptım. Aynı şekilde 7 tane daha trabzan yapalım bu kutucuğun içerisine. Yedi tane trabzan yaptım. Tekrar doladım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin yuvasına batıyorum. Kenar kısım sabitlensin diye bu kısma bir trabzan daha yaptım. İkinci sıramızda bu şekilde görünüyor. Üçüncü sıramızda bu kısımda bir artırma yapacağız. Başlayalım. Yine 3 zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Dipteki bu trabzan yuvasını atlıyorum. İkinciden başlayarak ilk trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Her trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde ilerliyorum.
Şimdi bir bakalım. Bu kenar kısmım hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımız olmalı bu zincir haricinde. Şimdi artırma kısmına geçtim. Artırma kısmı için 2 tane zincir çekiyorum ve bu trabzanın, sonuncu trabzanın tepe kısmına batıyorum. Bir kutucuk daha artmış oldu. 2 zincir çekiyorum. Sabit olan kutucuğu yapıyorum. Diğer trabzanın tepe kısmına battım. 2 zincir çekiyorum. Yandaki trabzanın tepe kısmına bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 tane kutucuk oluştu. Aynı işlemi diğer tarafta da devam ettiriyorum. Bir zincir, bir trabzan şeklinde. Bu kısımdan hariç trabzanlarımızı sayıyoruz. 7 tane olacak. Ve sonuncu trabzanın tepesine battım. Kutucuktan itibaren sayıyoruz. Bu üçüncü yapmış olduğumuz kutucuktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha trabzan yapacağız. Kenar kısmının bir zincir çektim. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin yuvasına batıyorum ve trabzanımı yaptım. Dördüncü sıraya geçelim. 4 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Hemen bir doluyorum. Bu kenar kısımdaki trabzanı atladım. Diğer trabzanın tepe kısmına batıyorum. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen bu trabzanın tepe kısmından batarak bu 2 ilmeğe ilmeğimi aldım ve birlikte ördüm. Zincir çekmeden doluyorum. Her trabzanın tepe kısmına bu şekilde tırtıklar yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu 2 ilmeği tepe kısmından batıyorum ve ördüm. Toplamda 6 tane oluncaya dek devam ediyoruz. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tırtık oluştu. Yine zincir çekmeden sıradaki trabzanın tepesine trabzanımı yaptım. Şöyle başlangıçta ve sonda bu kısım bu şekilde olacak. 6 tırtıktan sonra ortadaki üçlü kafese geçiyorum. 2 zincir, trabzan, 2 zincir, yine trabzan tepesine bir trabzan, 2 zincir, tekrar buradaki trabzana bir tane daha batıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir, aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyorum. 6 tırtık olana dek
1 2 3 4 5 6 tane tırtık oluştu. Bir zincir çekiyorum. Hemen 1 2 3. zincirin yuvasına trabzanımı yapıyorum. Bu kısmı asla atlamayalım, unutmayalım. Yoksa aksi takdirde bu kısımlarda eksilme olur. Şöyle bakalım. 4 sırada buradaki ilk aşamamız tamamlanmış oldu. Şimdi kafes kısmına geçiyoruz. 9 zincir çekelim. Örgümü çevirdim. Buradaki trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın bu şekilde yan kısmından girip diğer yanından çıkıyor tığım. İlmeğimi aldım ve sık iğne ile bu kısma sabitledim. Devamında 6 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye yine aynı işlemi yapıyorum. 6 zincir. Bir atladım, ikinciye sabitliyorum. 6 zincir. Bir atladım, ikinciye sık iğnemi yaptım. Şöyle 4 tane kafes oluşturduk. 3'ü 6, baştaki de 9 zincirli. 6 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi buradaki kafes kısmı sabit bir şekilde ilerliyor. 2 zincir, yine trabzan tepesine bir trabzan. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şöyle sıradaki trabzanın yan kısmından sabitlememi yaptım. Bu kısım bu sırada bu şekilde oluyor. 6 zincir çekiyorum. Bir atladım, ikinciye 6 zincir çekiyorum. Bir atladım, tekrar ikinci trabzana 6 zincir. Bir atlıyorum, sonuncu trabzana yaptım. 6 zincir çekelim. Doladık. Bu kısımda sayıyoruz. 1 2 3. Üçüncü zincirin yuvasına battık. Trabzan yaptık. Burada da bir bu şekilde kafes oluşturduk. Diğer uçta 9 zincir başlangıç olduğu için burada da 6 zincir ve trabzandan aynı şekilde oluşturmuş olduk. Buradaki file kısmının ilk sırası tamamlanmış oldu. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Sıra başlarında her zaman 9 zincir çekiyoruz. Kenar kısım kasmasın diye. Örgümüzü çevirdik. Şöyle ilk yuvadan tam ortalayarak bir sık iğne ile tutturuyorum. 6 zincir çekiyorum. Sıradakine aynı şekilde ortalayarak sık iğne ile tutturdum. 6 zincir, bir sık iğne. Orta kısma geldik. Biliyorsunuz bu kısım sabit ilerliyor. Kenar kısımdakine ilk kafese bir sık iğne yaptım. Şimdi ilkinde 1 2 3 kenar kısımla 4 tane file vardı. Şimdi 1 2 3 4 5. Her sırada birer tane bu şekilde yuva artıyor. 6 zincir çekelim. Doladım. Trabzan tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 zincir arada. İkinci trabzanın tepe kısmına batıyorum. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6. Tam bu orta kısma batıyorum. Ve bir sonraki sırayı bu şekilde
tekrarlamış olduğum kenar kısma geçiyorum. 6 zincir, orta kısma battım, devam ediyorum. En uçtakine geldim, sabitlememi yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane yine zincir çektim kenar kısımda. Şöyle bakıyorum. 1 2 3. Üçüncü zincirin yuvasına ikili trabzan yapıyorum. İkinci file sıramız da tamamlandı. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada hepsini birlikte örelim istiyorum. İyice anlaşılır olsun. 9 zincir çekiyoruz yine sıra başında. 9 tane zincir çektim. İlk yuvanın ortasına sık iğneyle sabitledim. Devamında 6 zincir ile ilerliyoruz. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum. Aynı işlemi tekrarladığımız için 6 zincir, bir sık iğne. Orta kısma geldim. Yine ilk kafese sık iğne ile tutturdum. 6 zincir çekiyorum. İlk trabzana, tepesine trabzanımı yaptım. Ortada 2 zincir, tekrar ikinci trabzana bir trabzan yaptım. İkinci trabzan tepesine bir trabzan yaptım. 6 zincir çekiyorum. Üçüncü kafesin orta kısmına batıp sık iğnemi yaptım. 6 zincir çekerek devam ediyorum. Bir sık iğne. 6 zincir, bir sık iğne. Sonuncu yuvaya kadar geldim. 6 zincir çekiyorum. Doladım. Şöyle bakın. 1 2 3. Üçüncü zincir yuvasına trabzanımı yaptım. Üçüncü sırada tamamlandı. 9 zincir çekerek dördüncü sıraya geçiyorum. Aynı şekilde devam edecek. İlk yuvaya battım, sık iğne ile sabitledim. Orta kısma geldim. 6 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir. Diğer trabzanımı yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Üçüncü kafesin içine sık iğnemi yaptım. Devamında da 6 zincir, bir sık iğne ile ilerliyorum. Sonuncu yuvaya kadar geldim. 6 zincir çekiyorum. Doladım. Yine üçüncü zincir yuvasına batıyorum. Dördüncü file sırası da tamamlandı. 9 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. İlkine sabitledim. Devam ediyorum. Orta kısma gelelim. Orta kısma geldim. Kafesin ilkine sık iğne ile 6 zincirimi tutturdum. 6 zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yine trabzan tepesine yaptım. 2 zincir, ikinci trabzanımı yapıyorum. 6 zincir çekiyorum.
üçüncüye yine aynı şekilde baştaki gibi sabitledim ve 6 zincir ile devam edelim. Sıra sonuna geldim. 6 zincir çekiyorum yine. Doladım. 1 2 3 trabzanımı yaptım. 5 sıradan oluşan file kısmımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu kenar kısımdaki yuvaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu üçlü kafes haricinde her iki yanda 8 tane bu şekilde yuva oluşacak. Model sırasına geçiyoruz. 1 2 3 zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk yuva içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yedi trabzan yaptım. Sıradaki yuvanın içerisine batıyorum. Sık iğne ile direkt sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki yuvaya battım, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir, diğer yuvaya sabitledim. Zincir çekmeden sıradaki yuva içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. Diğer yuvaya direkt sık iğne ile sabitledim. Burada olduğu gibi 2 tane yuva yapıyorum. 6 zincir, sıradakine sık iğne, 6 zincir, sıradaki yuvaya sık iğne ve üçlü kafes kısmına geldim. Şimdi başlangıçtaki görmüş olduğunuz bu işlem aynı şekilde bu kısma da uygulanıyor. Bir buna, bir de buna model çalışacağız. Direkt o kısma geçiyorum ve 7 tane trabzan yapıyorum. Yedi trabzanımı yaptım. Bir trabzan tepesine yapıyorum. Arada 2 zincir, diğer trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum ve yine bu boşluğa 7 tane trabzan yapıyorum. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar bir 6 zincir. İkinci yuvayı oluşturdum ve zincir çekmeden sıradaki yuvaya 7 tane trabzan yapıyorum. Sıradakini sabitledim direkt. 6 zincir, bir sık iğne, 6 zincir, bir sık iğne ve kenar kısma son yuvaya geçtim. 7 trabzan yapıyorum. Yedi tane trabzan yaptım. Sonuncusunu yine 1 2 3 üçüncü zincirin yuvasına yapmış oldum. Şöyle bakalım.
aralarda 2 yuva olacak şekilde kenar kısımlarda 1, 2, orta kısımda buradakini aynı şekilde devam ettiriyoruz. Modelimiz buradaki model ile aynı şekilde ilerliyor. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bu ilk yuvayı atlıyorum. İkinci yuva içerisine bir tane trabzan yaptım. Sonrasında bir zincir, her trabzan yuvasına bir trabzan. Şöyle bakalım. Bu kenar kısımdakini saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çekiyorum ve bu kısma battım. Sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya battım, sabitledim. Bir zincir çektim. Bu kısmı atlıyorum. Hemen trabzan tepesinden örmeye başlıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımız oldu. Bir zincir, bu kısma direkt sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya sabitledim. Bir zincir çekip bu kısmı örmeye başlıyorum. Bu dipteki yuvayı atlıyorum. Trabzan tepelerine batıyorum. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. Bu kısımdaki kafesin trabzanını yapıyorum. 2 zincir. Diğer kısma geçtim. Yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Sayalım. Bu kafesin trabzanı hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. Sabitledim. Arada 6 zincir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Diptekini atlıyorum. Trabzanın tepesinden başlıyorum. Burayı hızlıca örüyorum. Bir zincir sabitledim. 6 zincir bu kısmı sabitledim. Bir zincir çekip devam ediyorum. Yedinci trabzanımı yaptım. Bir zincir daha çekiyorum ve bu kısımda üçüncü zincir yuvasına bir trabzan yaptım. 4 zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyorum. Örgümü çevirdim. Buradaki kenar kısmı atlıyorum. İlk trabzanın tepe kısmına battım.
Trabzanımı ördüm. 3 zincir. Sonrasında tırtıkları örmeye başlıyorum. Hiç aralarda zincir çekmeden her trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tırtıkları örüyorum. Altı tane tırtık oluşturduk. Bu sonuncu trabzanımızın tepesine de bir trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektik ve bu aradaki 6 zincirlik kısmın boşluğuna sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ilk modeli tamamlamış olduk. Diğerine geçiyoruz. Bir zincir çektim. Bu sabitlediğimiz kısmı değil de her zaman trabzan tepesine batıyoruz. Trabzanımı yaptım. Diğerinde olduğu gibi aynı şekilde devam ediyorum. Aralarda zincir çekmeden her trabzanın tepesine bu şekilde tırtıklarımı oluşturuyorum. 6 tane olacak şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Son trabzan tepesine battım. Bir zincir çektim ve aradaki boşluğa sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve bu kısımdaki ilk trabzanın tepesinden başlıyorum. Tekrar kısımları hızlı geçiyorum. Şöyle sonuncu trabzana 6 tırtık oluşturduktan sonra bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu kısma battım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Trabzan yaptım. 1 2 zincir daha. Trabzanımı yaptım. Burada da biliyorsunuz bu kısımda artırmamızı yapmıştık. Bu tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde diğer tarafa da işlemleri uyguluyoruz. 3 zincirimi çektim. İlk tırtığı yapıyorum bu kısımdaki. Devamında her trabzan tepesine zincir çekmeden trabzanımı yapıp 3 zincir ile tırtığı oluşturuyorum. 6 tırtık oluşturdum. Sonuncu trabzanın tepesine battım. Bir zincir çekerek bu ortadaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu kısımdaki ilk trabzanın tepesine bir trabzan ve tırtıkları oluşturuyorum. Bu kısmı da 6 tırtığa tamamladım. Son olarak son trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim ve diğer modele geçtim. Bunu da tamamlayalım. Bu kısmın da sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Yine bu kısımla 3. zincir yuvasına bir tane trabzan yaptım. İkinci model sıramız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci file sırasına geçiyoruz. Sıra başında 9 zincir çekiyoruz. Örgümüzü çevirdik. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzana yine yandan tığımızı geçirerek sabitliyoruz. Devamında 6 zincir. Bir tane trabzan atlıyorum, ikinciye sabitledim. 6 zincir, birini atlıyorum, ikinci trabzana sabitledim. Yine bir atladım, ikinciye sabitledim.
4 tane yuva oluşturduk. 6 zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğne kısmını atlıyoruz. Direkt trabzanın yanından battık, sabitledik. Bir trabzan atlayarak devam edelim. Üç tane de buradaki modelimize çalıştık. 6 zincir, sık iğne kısmını atlıyorum. Trabzana sabitledim. Bir atlıyorum ikinciye. Bu kısımda da 3 tane yaptık ve orta kısma geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir, diğer trabzana batıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve bu kısımda hemen trabzandan sabitledim. Aynı şekilde ilerliyorum. Bir trabzan aralıklı sık iğne kısmını atlıyorum. İlk trabzandan başlıyorum. Son olarak 6 zincir çektim ve 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasına bir trabzan yaptım. İlk file sırasını birlikte örelim istedim, iyice anlaşılır olsun diye. Şimdi modelimize buradaki işlemin aynısını tekrarlayarak devam ediyoruz. Başlangıçta 9 zincir çekip ilk yuvaya batıyoruz ve devamında 6 zincir bir sık iğne ile bu kısma geldiğimizde de son sık iğnemizi buraya yapıyoruz. 6 zincir çekip bir trabzan, arada 2 zincir, ikinci trabzan, 6 zincir, bu kısma bir sık iğne ve aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar kısımda ise 6 zincir çekiyoruz. Buradan itibaren 3. zincir yuvasına batıp bir trabzan yapıyoruz ve sonrasında yine 9 zincir ile bir sonraki sıraya dönüyoruz. Yine bir 5 sıra örelim. 3. ve son modelin kurulumunu da yine birlikte yapalım. 3. ve son model sıramıza geçiyoruz. Bu sırayı da şu şekilde anlatmak istiyorum çünkü ilk defa öğrenenler oluyor. Detaylı bir şekilde onlara da yardımcı olmak istiyorum. Başlangıç, orta ve son olarak yine anlatımına devam edeceğim son sırasına kadar. Sadece bu kenar kısımlar tekrar olduğu için bu kısımları çabucak geçeceğim. Diğer kısımları göstereceğim. Onun öncesinde de şu kenar kısımlarda kaç tane bu şekilde yuva oluşturduk onu da saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu kısımdaki
üçlü haricinde her iki kenarda 16 tane yuva oluştu. 3 zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyoruz. Örgümüzü çevirdik. İlk yuva içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yedi tane ikili trabzanı sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Bir sık iğne. 6 zincir. Bir sık iğne yapıyorum. Bu kısımdaki işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Bu sırayı yaptığımızda her iki model arasında 2 tane yuva oluşturarak kuruyorduk. Zincir çekmeden sıradaki yuva içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. Yedi trabzan yaptım ve bu kısma sabitledim. Buradaki işlemi tekrarlayarak köşe kısma kadar gelelim. Son olarak ara kısımdaki 2 tane yuvayı yaptım. Öncesinde toplamda 4 tane model kurmuş oldum. Zincir çekmeden bu 3 tane kafesin ilkine 7 tane trabzan yapıyorum. Yedi trabzan yaptım. Buradaki trabzanın tepe kısmına bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar bir trabzan. Sonrasında diğer kısma da 7 tane trabzan yaparak modeli oluşturuyorum. Direkt boşluğa sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya battım. Tekrar bir 6 zincir. Diğer yuvaya. Bu kısımdan direkt 7 trabzan yaparak devam ediyorum. Aynı şekilde diğer uca kadar gelelim. Son modele geldim. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü zincir yuvasına da son trabzan yapıyorum. Kenar trabzanını ve sırayı tamamlamış oluyorum. Bir sonraki sıraya 3 zincir çekerek geçiyorum. Örgümü çevirdim. Doladım. İlk boşluğu atlıyorum. Direkt trabzanın tepe kısmından başladım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yuvasına batıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle bakalım, 1 2 3 4 5 6 ve sonuncuyu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya battım. Bir zincir çektim. Bu kısmı atlıyorum. Direkt trabzanın tepesindeki yuvadan başlayarak bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyorum. Yine burada da aynı şekilde sabitliyorum. Arada 6 zincir, tekrar bu kısmı sabitledikten sonra aynı işlemi tekrarlayarak buraya kadar örüp bu kısma kadar gelelim. Köşe kısma kadar geldim.
Son olarak bir zincir çekiyorum. Buradaki sabit olan kafesin trabzanına batıyorum. Yine arada bir zincir çektim. Diğer tarafa geçtim. Artık bu kısmı birleştiriyoruz. Modelimizin sonu olduğu için. Bir zincir ile yine devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan şeklinde. Uç kısma kadar gelelim. Son modele kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Yine buradaki üçüncü zincir yuvasına bir tane trabzan yapıyorum. Modelimizin sonuncu sırasına geçiyoruz. Tırtık sırasına. Şöyle 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. İkinci trabzanın tepe kısmına batıyorum. Sonrasında 3 zincir sık iğne ile sabitledim. Aralarda zincir çekmeden modeli tekrarlıyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tırtık oluştu. Sonuncu trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ortadaki kısma sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen trabzan tepesine batıyorum. Ve tırtığımı oluşturuyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. 6 tırtık olunca sonuncu şöyle trabzana batıyoruz. Bunun üzerine örmüyoruz. Arada bir zincir çekip bu kısma sabitliyoruz. Burada olduğu gibi. Bu şekilde tümünü örerek bu kısmı da yine aynı şekilde bir buraya bir buraya yine trabzan tepelerine batıp tırtıkları oluşturarak direkt devam ediyoruz. Bu kısmı tamamlayalım. Tırtık sırasını bu şekilde tamamladım. Son kısma geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine üçüncü zincir yuvasına sabitledim ve trabzanımı yaptım. Burada bir bağcık çalışmamız olacak. Ona başlayalım. Çok sık olmayacak şekilde 60 zincir çekelim. Zincir çektim. Şöyle ilk zincir atlıyorum. İkinci zincir yuvasından başlayarak kaydırma yöntemiyle bağcığımı oluşturuyorum.
Bağcığı tamamladım. Şimdi modelimizin ön kısmına geçiyoruz. Modelin ön kısmını sık iğne çalışacağız. Son trabzan tepesine battım, sık iğnemi yaptım. Şöyle bu kenar kısımlara üçer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. İlkini yaptım. 2 3. Diğer boşluğa geçiyorum yine. 3. Bu kısma geçtim. 1 2 3. Buraya geçiyorum yine 3. Diğer uca kadar aynı şekilde her kenar kısma üçer tane sık iğne yaparak devam edelim. Sık iğne kısmını da tamamladım. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi 60 zincir bu kısımda çekelim. Üzerinde kaydırma yöntemiyle örüp bandanamızı tamamlayalım. Bağcığı tamamlayıp ipliğimi bu kısımda gizledim ve modelimiz hazır. Hafif bir ütü yaptım ben ters yüzden buhar vererek. Dikkatli bir şekilde ütü yapabilirsiniz. Daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde ve modelimiz bir tık da incelmiş oluyor. Yalnız fazla kaçırmayın ısıyı ve buharı, modeliniz bozulabilir. Bu uyarıyı da yapmak istedim. Vakit ayırıp benimle birlikte bu güzel modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, emoji dahi olsa yorum kısmına yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.